Herkese selam. Ben Tuncer. Evet, bakalım satış ekranımız ne durumda? Onu inceleyelim. Neler yapılıyor? Bir göz atmaya çalışalım. Evet, satış ekranımıza girdik. Satış ekranımız bu şekilde görünüyor. Şimdi iki tane modumuz var. Görüntü itibariyle. Bakın birincisi bu. Bir diğeri de şu numara bölümünü sağa alıp listeyi biraz daha uzatabiliriz. Mesela ayarlara geliyorum. Donanımdan şuraya bakın ürün kısa yol geniş değil, satış listesi geniş deyip ikinci moda geçebiliyorum. Çıktım ve satış ekranına geldim. Farkındaysanız bakın burası büyüdü. Numaralar da sağ tarafa geçti. Yani iki şekilde de kullanabiliyorum. Bunun sebebi nedir? Sebebi şu. Bu tarafta ürün kısa yollarımız geliyor. Bakın şuradan tıkladığımız zaman. Biz buraya biraz daha fazla alan açmak için bu numara panelini sol tarafa alıp burayı biraz küçültebiliyoruz. Şimdi ne gibi? Bakın manav kısmına ürünler girmiştim. Şimdi burada 4 tane aşağıya doğru gidiyor. Bakın buradan istediğim kadar gidebilirim. Yani bunda bir sıkıntı yok, bir sorun yok. İstediğiniz kadar ürünü girebilirsiniz. Ve girdikçe bu aşağıya doğru uzar. Tabii ama bu kullanım açısından biraz daha zorlaştırıyor işimizi. Onun için diğer şeye geçelim. Ekran düzenine. Bakın buradan tekrar diğerine geçtim. Bu sefer bu alanımız biraz daha büyüdü. Yani manav listesinde biraz daha fazla ürünü burada gösterebiliyoruz. Ya da çerez kısmında mesela biraz daha fazla ürün gösterebiliyoruz. Biraz daha efektif kullanmak için burayı şu numaraları sola alabiliyoruz. İşte, tabii o zaman da şurada bir küçülme oluyor. Ama tabii kullanım açısından hangisi size daha uygun gelirse o şekilde kullanabilirsiniz. Hemen inceleyelim. Mesela iptal düğmemiz herhangi bir satışı bitirmeden iptal edebiliriz. Sil kısmımız var. Ürünleri buradan listeden silmek için kullanıyoruz. Arttırma ve eksiltmemiz var. Hemen şöyle bir ürün okutalım mesela. Falım sakız. Bu falım sakızdan müşterimiz bir tane daha istediği zaman buradan istersek arttırabiliriz hemen. Ya da ekmek mesela almıştı. Bir ekmek daha almak istediği zaman buradan seçip arttırabiliriz. Ya da bırakmak istediler bir tanesini eksiltebiliriz aynı şekilde. Hemen altında bekletme işlemlerimiz için beklet düğmesi ve bekleyenler düğmesi var. Bunları da yapacağız beraber. Tahsilat ve müşteri seç. Bu da veresiye satışlarımız için ya da veresiyeden gelen ödemelerimizi almamız için. Fiyat gör kısmı herhangi bir ürünün fiyatını görmek için sadece okuttuğumuz zaman onu bize bulur. Ödeme al kısmımız var. Yani biz normalde nakit ya da kredi kartı deyip satışımızı bitirebiliyoruz ama biraz daha farklı bir ödeme almak durumundaysak hemen buraya gelip işte para üstü görme gibi diğer işlemler gibi ödeme al kısmına geçebiliriz. Fiyat değiştir butonumuz var. Herhangi bir ürünün fiyatını değiştirmek için mesela falım sakız 1.500'müş. Diyelim ki bunu 1,25'e çekmek istiyorsak bakın seçiliyken fiyat değiştir dediğimiz zaman fiyatını değiştirir. Satış bul kısmımız var. Yaptığımız satışları bulur. Şu anda herhangi bir satışımız olmadığı için hiç geçmeyeceğim bu tarafa. Ürün ara var. Yani biz buraya ne yazarsak mesela diyelim ki şöyle çeri dedik. Ürün ara dediğimiz zaman burada bize ürünümüzü getirecektir. Mesela çeri domates ya da işte Kızılay diyelim. Ürün ara dedim. Mesela Kızılay soda olarak geldi. Ürünlerimizi bu şekilde getirebiliriz. Burada bir direkt satışımız var. Yani direkt satışta şu demek. Biz bu listeye mesela 5 lira direkt satış deyip bir 5 liralık bir satış ekleyebiliriz. Çekmece aç. Bir post çekmecemiz varsa sisteme bağlı onu açabiliriz. Enter tuşu da normal klavyedeki Enter tuşumuz. Ne yapabiliriz yani? Şuradan bir barkodu elle girip Enter dediğimiz zaman ürünü bulabiliriz. Satış ekranımız genelde bu kadar. Burada kısa yollarımız var. Girmiştik bunları. Bakın hangi kısa yola tıklarsak onunla alakalı ürünleri bize getirecektir. Bu şekilde
satış ekranımızı tarif edebiliriz.